Merhaba, bugün size mozaik motifli bir çanta anlatımı yapacağım. Çok güzel bir çanta oldu. 15 tane motif kullanıyoruz. Ben mozaik motif kullandım. Hem de motifin yapısından dolayı astar gerekmiyor çok fazla. O yüzden bunu kullandım. Siz istediğiniz motifi kullanabilirsiniz. Çantada spagetti yarnın pamuk makron ipini kullandım. Şeker beyaz rengini kullandım. İpin içeriğini şöyle göstermek istiyorum. 250 gram ve 250 metre. Ben 3,5 milim tığ kullandım. Siz elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre 3 milimde, 4 milimde kullanabilirsiniz. Çantanın genişliği 35 santim. Askıyı diktiğimiz yerden tabana kadar 45 santim. Ortadan tabana kadar da 28 santim. Askımızı da videonun içerisinde göreceksiniz. 50 santim olarak ördük. Sonrasında orta kısmına ben çıt çıt dikiyorum. Siz de istiyorsanız çıt çıt dikebilirsiniz. İçinde şu şekilde göstermek istiyorum. Mozaik motifi seçmemin amacı astarsız şekilde kullanabilmek. Herkes astar yapmayı bilmiyor olabilir. Astara para vermek istemiyor olabilir. O yüzden içindeki eşyalar düşmeden rahatça kullanabilirsiniz. İç hacmi oldukça geniş. Plajda da, günlük hayatta da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Videoda mozaik motifi, motiflerin yerleşiminin nasıl dikildiğini, askının nasıl yapıldığını, nasıl dikildiğini, iplerin nasıl gizlendiğini gösterdim. Detaylı anlattığım kısımları özellikle yeni başlayanlar için diyerek başladım. Örgüyü bilenler oraları hızlandırarak izleyebilirler. Ayrıca özel gereksinimli arkadaşlarım bu videoları izleyerek kendilerine örgü ördüklerini de unutmuyoruz. Ben videonun sonunda bahsettim. Burada başına da koyacağımı söylemiştim. Bunlar benim dün paylaştığım videonun çantaları. Veronica çanta olarak geçiyor. Penye iplikle örüyoruz. Bunları da yine aynı videonun sonunda ütüledim. Buradaki zincirlerin nasıl açıldığını gösterdim. Penye iplikte ütülenebilir bir iplik. Zincirlerimizi de bu şekilde düzeltiyoruz. Herkes illaki kendisini yapıp kullanmak amaçlı değil, satmak amaçlı da yapıyor. Benim amacım da zaten satış yapabilecek arkadaşlara da yardımcı olmak. İstediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ben şu kadar ip kullandım, ne kadar fiyata satmalıyım, nereden nasıl göndermeliyim, onların hepsine özelden sorarsanız hepsini cevaplamaya çalışırım. Sağda da bir tane bağlantı ekleyeceğim. Okla gösterdiğim bağlantıya tıklarsanız orada da nasıl satış yapacağınızı detaylı olarak anlatmaya çalıştım elimden geldiğince. Çantalarınızı, örgülerinizi yapıyorsunuz. İster dolaba, gardıropsa, Shopie'ye, yurt dışında Etsy, Amazon, neresi varsa artık üye olduğunuz ya da olacağınız oralara yüklüyorsunuz. Türkiye için konuşacağım. Mesela siz bir yerde satış yapmak istiyorsunuz. Öncelikle ne yapmanız gerekiyor? Banka hesabı açtırıyorsunuz istediğiniz bir bankadan. Kart bilgileriniz elinize geldikten sonra dolapta mesela ya da gardıropta, Shopier'de giriyorsunuz. Öncelikle işte adınızı, soyadınızı, kart bilgilerinizi, adresinizi, sizden ne bilgiler isteniyorsa onları giriyorsunuz, üye oluyorsunuz, satıcı oluyorsunuz. Sonra ürünlerinizi yerleştiriyorsunuz. Zaten uygulamaların içinde sizi yönlendiriyorlar ilk defa yapıyorsanız da. Bilmiyorsanız da YouTube'dan bakarsınız nasıl satış yapabilirim, ürünleri nasıl ekleyebilirim diye. Ürünlerinizi eklediniz. Öncelikle boyunu eklediniz, enini eklediniz, hangi ipi kullandığınızı eklediniz. Örgüler yaptıysanız mesela hırkalar, yelekler, büstiyerler kaç beden olduğunu yazdınız, boyunu yazdınız, kol boyunu yazdınız. Onun gibi tüm detayları eklediniz. Sonra fiyatını belirliyorsunuz. Dediğim gibi fiyat belirlemeyi bana özelden yazabilirsiniz. Çünkü kullandığımız ipler farklı olabilir. Ben bunu spagetti yarından aldım. Siz başka bir yerden alırsınız. O daha pahalı olur, daha ucuz olur. Ona göre fiyat farkınız da artacaktır. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bununla ilgili de diğer tüm örgülerle ilgili de matematiksel bir soru olabilir, başka bir soru olabilir. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Şimdi artık videoya mozaik motifin yapımıyla başlayabiliriz. Bu örgüyü de yine yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Birinci sıraya sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halka yapabilmek için ipi döndürdüm ve halka yaptım. Ben bu şekilde yapıyorum. Siz bildiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için tekrar gösteriyorum. İpi döndürdüm ve halka yaptım. 3,5 milimle örüyorum. Halkaya girdim. 3 tane zincir çekeceğiz. Birinci sırada üçlü trabzanlar kullanacağız. En başta çektiğim 3 zincirde bir tane üçlü trabzan kabul edeceğim. İpi aldım öncelikle. 3 tane zincir çekiyorum. Zincir çekmek için ipi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. İpi aldım, ilmekten geçirdim. Zincirlerimiz V harfi şeklinde görünüyor. 3 tane zincir çektik.
Tığın başına bir kere doladım. Halkaya giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçlü trabzan yapacağız. Üçlü trabzan demek 3 kere de çıktığımız bir trabzan yapacağız demek. İpi aldım. İlk ilmeği tek. 2 ilmeği birlikte. 2 ilmeği birlikte ördüm. 3 kere de çıktığım bir üçlü trabzan yaptım. Tekrar tığın başına doluyorum. Halkaya giriyorum. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte alıyorum. Baştaki çektiğim 3 zincirle beraber toplam 3 tane üçlü trabzan yapmış oldum. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Yine halkanın içine 3 tane üçlü trabzan yapacağız. İpi aldım. Tığın üzerine 3 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Yurt dışından izleyen arkadaşlar olacaktır. Onlar 2 kere tığın başına doluyorlar. Halkaya giriyorlar. İkisini birlikte, ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üçlü trabzan yapıyorlar. Üçlü trabzanı iki şekilde de yapabilirsiniz. Tığın başına doladım. Halkanın içine ilkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Bir tane daha üçlü trabzan yaptım. Tığın başına doladım. İpi aldım. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Gördüğünüz gibi iki tane grubu yeni başlayanlar için bu şekilde yavaş şekilde anlattım. Sonrasında artık hızlı şekilde ilerleyeceğiz. Toplam 4 tane üçlü grup yapacağız. Kare bir motif olduğu için. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Halkanın içine 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Görüntü bulanıklaşmıştı. Tekrar devam ediyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Halkaya 3 tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanın nasıl yapıldığını göstermiştim. 3 tane üçlü trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Ve halkaya yine 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3 kere de çıktım. Üçlü trabzan yapıyorum. Dediğim gibi farklı ülkelerden izleyen arkadaşlar olduğunu biliyorum. Onlar kendilerine uygun şekilde üçlü trabzanlarını yapabilirler. Yani tığın başına 2 kere dolayabilirler. Birinci sırada arada 2 zincirle 4 tane grubumuzu yaptık. 1, 2, 3, 4 tane grubumuzu yaptık. Normalde ne yaparız? Sıra sonunda halkanın ortasını kapatırız. Ama bu sefer halkanın ortasında boşluk bırakıyorum ki sonrasında bu boşluğu kullanabileyim. Yine arada 2 zincir çekiyorum. En başta 3 zincir çekmiştim. Bunu bırakıyorum. İlk yaptığım üçlü trabzanın tepesine giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde birinci sıramı bitirmiş oldum. Boşluklara çalışacağım. O yüzden ikinci sıra için boşluğa geçmem gerekiyor. Buradaki üçüncü trabzanın tepesine girdim. İlmekten kaydırdım. Boşluğa girdim ve ilmekten kaydırdım. Gördüğünüz gibi kaydırmalarla boşluğa geçmiş oldum. Şimdi ikinci sıraya çıkıyoruz. İkinci sıra için 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bunda bir tane üçlü trabzan kabul ediyorum. Birinci sırada üçlü trabzanlar kullanmıştık. Bundan sonrasında üçlü trabzanlar ve dörtlü trabzanlar kullanacağız. Ve her boşlukta yaptığımız işlem aynı olacak. 3 tane zincirle başladım. Onda bir tane üçlü trabzan kabul ettim. Tığın başına 2 kere doluyorum ve dörtlü trabzan yapacağım. Burada ilmeklerimi tutuyorum. 2 zincirlik boşluktan girdim ve sihirli halkanın ortasından çıkıyorum. 2 zincirlik boşluktan girdim, sihirli halkanın ortasından çıktım. Bu şekilde motifi katlıyorum. İpi aldım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Gördüğünüz gibi 4 kere de çıktığım bir trabzan yapmış oldum. Tığın başına doladım. Yine 2 zincirlik boşluğa giriyorum. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere 2 zincirlik boşluğa bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Dörtlü trabzan yapacağım. Dörtlü trabzanlar için 2 zincirlik boşluktan girdim. Bir alt boşluktan çıktım. Yani sihirli halkanın boşluğundan çıktım. Tığın üzerinde 4 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte
ve ikisini birlikte alıyorum. 4 kere de çıktığım bir trabzan yapmış oluyorum. Tığın başına doladım ve yine 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Artık her boşluğa aynı işlemi yapacağımız için sonrasında da buna bakarak yapabilirsiniz. Yapacağımız işlem bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan ve araya 2 zincir. Tekrar üçlü trabzan, dörtlü trabzan, üçlü trabzan. Burada fark eden tek şey dörtlü trabzanları bir alt boşluğa yapıyoruz. 2 zincirlik boşluktan giriyoruz, bir alt boşluktan çıkıyoruz. Şimdi ikinci boşlukta da aynı işlemi yapalım. Bir boşluktan diğerine geçerken arada zincir çekmiyoruz. Tığın başına doladım. Üçlü trabzanla başlayacağım. Buraya bakarak yapabiliriz. Üçlü trabzanla başlıyoruz. Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girdim ve sihirli halkanın boşluğundan çıktım. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Tığın başına doladım. Sonra bir tane üçlü trabzan var. 2 zincirlik boşluğa yapıyorum. Arada 2 zincir çektim. 2 zincirden sonra bir tane üçlü trabzan var. 2 zincirlik boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. Üçlü trabzandan sonra bir tane dörtlü trabzan yapmam gerekiyor. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girdim ve halkanın boşluğundan çıktım. Dörtlü trabzanımı da yapıyorum. Sıra sonunda yine üçlü trabzanla bitiyorum. Gördüğünüz gibi buraya bakarak diğerini de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bir tane daha böyle göstermek istiyorum. Arada zincir çekmiyorum. Bir tane üçlü trabzan. Üçlü trabzanları 2 zincir boşluğuna yapıyoruz. Dörtlü trabzanları 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkarak yapıyoruz. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girip halkanın boşluğundan çıktım. Ve dörtlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Sonra bir tane üçlü trabzan. Arada 2 zincir. Bu 2 zincirler bizim köşe boşluğumuz olacak. Sırasıyla üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına 2 kere doladım. Bir tane dörtlü trabzan. Ve sıra sonunda yine bir tane üçlü trabzan. 3 boşluğa da aynı işlemi yapmış olduk. Başlarken de üçlü trabzanla başlıyoruz. Biterken de üçlü trabzanla bitiyoruz. Üçlü trabzanları 2 zincirlik boşluğa yapıyoruz. Son boşluğu da aynı şekilde yapacağım. Bu şekilde son boşluğu da yaptım. Artık ortadaki ipi, halkadaki ipi gizleyebilirim. Bunu gizlerken biraz dikkatli olalım. İpimiz kopmasın. Halkanın ortası kapanana kadar ipimi çektim. Burada daha küçük bir tığ numarası alarak ipimi burada öncelikle sabitleyip gizlemek istiyorum. Buradaki ipten girdim. Bir zincirle ipimi buraya sabitledim önce. Halkanın etrafındaki ip sökülmesin diye. Sonra halkanın içinden geçirerek gizleyebilirim. Sonrasında sökülmemesi için halkanın kalan ipini düzgünce gizliyoruz. Yeteri kadar gizledikten sonra dışarıda kalan ipi kesebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna geldik. Sıra sonunda ne yapıyorum? Burada 1, 2, 3 zincir çekmiştim. 3 zincire dokunmuyorum. Buradaki dörtlü trabzanın tepesine girdim. V harfi gibi görünüyor. İpi aldım ve ilmekten geçirdim. Boşluklara çalışacağımız için yine boşluğa kadar kaydırıyorum. 3 trabzanın
tepesine kaydırdım ve tekrar boşluğa kaydırdım. 2 zincirlik boşluklara hep aynı işlemi yapacağız. Yani burada ne yaptıysak buraya yine aynı işlemi yapacağız. Bir tane köşeyi yine göstermek istiyorum. 3 zincirle başladım. Bunda bir tane üçlü trabzan kabul ettim. Tığın başına 2 kere doluyorum. Dörtlü trabzanlar için ne yapıyoruz? 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyoruz. 2 zincirlik boşluktan girdim, bir alt boşluktan çıktım. Oraya bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Tekrar bir tane üçlü trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başına 2 kere doladım. 2 zincirlik boşluktan girdim ve bir alt boşluktan çıkıp bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Biterken ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ikinci sırada 4 köşeye yaptığımız işlemi yine buradaki köşeye de yapmış olduk. 2 zincirlik boşluklara hep aynı buradaki işlemi yapacağız. Yani kafanız karışmasın. Buradakini yaptıysanız diğer köşeleri de aynı buraya bakarak yapabilirsiniz. Burada değişecek tek şey buradaki boşluklarımız. Boşluklara bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine üçlü trabzanları boşluğa yapacağız. Dörtlü trabzanları da birinci sırada 3 tane üçlü trabzan yapmıştık biliyorsunuz. İkinci trabzanın kendisini yapacağız. Merak etmeyin, kavranana kadar anlatacağım. Zaten köşeyi biliyoruz biz. Tığın başına doladım. Ne yapacağız? Bir tane üçlü, bir tane dörtlü, bir tane üçlü trabzan yapacağız. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başına 2 kere doladım. Birinci sırada 3 tane ikili trabzanım vardı. 1, 2, 3. İkincinin böyle arkasından girdim. Trabzanın arkasından girdim. İpimi aldım. Tığın üzerinde yine 4 ilmek var. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane 4 trabzan yaptım. Biterken ne yapıyorum? Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bizim burada şaşırmamamızı sağlayacak şey 2 zincirlik boşlukta olabilir. Buradaki boşlukta olabilir. Boşlukların başında ve sonunda üçlü trabzanlar var. Burada da öyle. Üçlü trabzan, dörtlü trabzan, üçlü trabzan. Demek ki yine başlarken ne yapacağım bir sonrakinde? Üçlü trabzanla başlayacağım. Bunu aklımda tutmaya da gerek yok. Burada ne işlem yaptıysam buraya da aynısını yapıyorum. Şimdi buraya bakarak buraya aynısını yapalım. Zaten köşeleri anlatmıştım. Size tekrar buradaki boşluğu anlatmak istiyorum. Köşeyi aynı şekilde yapıyorum. Üçlü trabzan. Bir tane dörtlü trabzan yapacağım. 2 zincirlik boşluktan girdim. Bir alt boşluktan çıktım. Bir tane dörtlü trabzan. Bir tane üçlü trabzan. Arada 2 zincir çekiyorum. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane dörtlü trabzan ve bir tane üçlü trabzan. Buraları da özellikle yavaş söylüyorum. Elinde tığ ipi olan arkadaşlar bu şekilde söylediğim şekilde benimle birlikte yapabilirler. Bir tane köşeyi tamamladık. Yine buradaki boşluğa geldik. Boşluğunu yapıyoruz. Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başına 2 kere doladım. Birinci sırada 3 tane üçlü trabzan var. İkincinin arkasından girdim. Diğer boşluğundan çıktım. İpi aldım ve bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Biterken de ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Sadece dörtlü trabzanları bir alt boşluğa batıyoruz. Bu şekilde. Aynı şeylerle siz de sıkmak istemiyorum. Örgüyü bilenleri de çok fazla bekletmek istemiyorum. Yine buradaki köşelere bakarak köşeyi yapıyoruz. Buralara bakarak bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine
köşeyi aynı şekilde buradaki gibi yapıyoruz ve boşluğumuzu yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Aynı şekilde devam ettiği için bir üst sırada da nasıl olduğunu göstereceğim size. Sadece boşluk sayımız artacak. Motif kendisini tekrar ediyor. Üçüncü sıranın sonuna da hızlı hızlı geldim. Öncelikle böyle her sırada motifimi düzleştiriyorum. Sıra sonunda ne yapıyorum? 3 zincire dokunmuyorum. İlk yaptığım dörtlü trabzanın tepesine girdim ve ilmek kaydırmayla bitirdim. Yine boşluklara çalışacağımız için 3. trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. 4. sırada da sadece bir tane kenarı göstereceğim. Sonrasında 4. sırayı ve 5. sırayı öreceğiz. Artık motiflerimizi 15 tane motifimizi hazırlamış olacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kere doladım. 4 trabzanlar için ne yapıyoruz? 2 zincirlik boşluktan girip bir alt boşluktan çıkıyoruz. 2 zincirlik boşluktan girdim. Bir alt boşluktan çıktım. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Yine sırasıyla bir tane üçlü trabzan yaptım. Arada 2 zincir çektim. Tığın başına dola. Bir tane üçlü trabzan. Bir tane dörtlü trabzan. Ve bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Köşeyi tamamladık. Her sıradaki boşluğumuz birer birer artacak. 3. sırada bir taneydi. 4. sırada 2 tane oldu. 5. sırada 3 tane olacak. Boşluklara ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir tane üçlü trabzan yaptım. Tığın başına 2 kere doluyorum. Bu sefer dörtlü trabzanları ne yapacağız? Aşağıdaki yaptığımız dörtlü trabzanları yapacağız. Dörtlü trabzanın boşluğundan giriyorum bu şekilde. Arkasından girdim boşluktan. İpimi aldım. Bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Yine bir tane üçlü trabzanla bitiyorum. Tığın başına doladım. Bir tane üçlü trabzan. Tığın başına 2 kere dola. Aşağıda yaptığım dörtlü trabzanın boşluğuna giriyorum. Bir tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. Buradan sonraki sıralarda artık dörtlü trabzanın boşluğuna batarak dörtlü trabzan yapıyoruz. Burayı tamamladım. Köşeye geldim. Yine bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Aynı buradaki işlemi yaptım. Sadece arada 2 zincir çekip aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. Aynı yere bir tane daha üçlü trabzan, bir tane ikili trabzan ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Diğer üç kenarı da aynı şekilde tamamlıyoruz. 5. sırada da yine dediğim gibi buradaki dörtlü trabzanların kendisine batarak yine dörtlü trabzan yapıyoruz. Sadece fark eden şey sayımız, boşluk sayımız 1, 2, 3 oldu. Köşeden sonra 1, 2, 3 tane boşluğumuz oldu. Boşlukları ne yapıyoruz? Bir tane üçlü trabzan, bir tane dörtlü trabzan, bir tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve dörtlü trabzanları da artık her sırada 4 trabzanların boşluğuna yapıyoruz. Bu şekilde 4. sırayı ve 5. sırayı da tamamlayalım. Sıra sonunda düzgün bir bitiş yapalım. Dördüncü sırayı da bitirdim. 5. sıraya geçtim. Öncelikle şöyle motifimi trabzanların zincirlerin tepesini açarak düzeltmek istiyorum. Sıra sayısını önde sayarken zorlanabilirsiniz. Arkaya geçtiğinizde şu şekilde
Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra ve beşinci sıra olarak sayabilirsiniz. Arkadan daha net görünüyor. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Yine en son boşluğa da bir tane üçlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanı aşağıdaki dörtlü trabzanın boşluğuna yaptım. Ve yine aynı yere bir tane üçlü trabzan yaptım. Ve sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada yapacağımız işlem düzgün bir bitiş. Her motifte, her örgüde düzgün bitişi gösteriyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kestim. Düzgün bitişten kastım zincirlerin ve trabzanların tepesi V harfi şeklinde görünüyor. Biz bir tane daha V harfi şekli oluşturacağız. Tüm tepeler eşit hale gelmiş olacak. Bu tepelerin iki tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, dış yüzünde, biri iç yüzünde, arka yüzünde. Biz bu tepeleri ve kanatları kullanarak bir tane daha tepe oluşturacağız. Kaydırma yaparken de biliyorsunuz ilk 3 zinciri atlıyorduk. Yine ilk 3 zinciri atlıyorum. Buradaki dörtlü trabzanın tepesine arkadan giriyorum. 2,5 milimle yapıyorum bunu. Daha rahat girip çıkabilmek için. Dörtlü trabzanın tepesine yani V harfine arkadan girdim. İpimi alıp arkaya çekiyorum. Burada da son yaptığım üçlü trabzan var. 2 tane kanadı var biliyorsunuz. Arkadaki kanada giriyorum sadece. İpi aldım ve arkaya çektim. Gördüğünüz gibi bir tane daha V harfi trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Bu da bizim yaptığımız 3 tane zincirin tepesi olmuş oldu. Tüm görünümü eşitlemiş olduk. Sıra sonunda artık ipimi gizleyebilirim. Buradaki ipi çok fazla çekiştirmiyorum ki oluşturduğum trabzan tepesi daralmasın. Öncelikle burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Trabzanın sonradan açılıp sökülmeye başlamasın. Sonra artık istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. 15 tane motifte de aynı işlemi yapıyoruz. Buradaki halkadaki ipi de düzgünce gizliyoruz. Burada da sıra sonunda düzgün bitiş yapıp bitiyoruz. Bu şekilde yapmazsak dikerken de tığla birleştirirken de karşılıklı tepeler denk gelmez. Zincirle biterseniz zorlanırsınız. Sıra sonunda dışarıda kalan ipi kesiyorum ve artık motifim hazır. Ben motiflerde ütüleme yapmadım en başta. Bu şekilde trabzan tepelerini açtım. Köşelerden bu şekilde. Bu şekilde el ütüsü yaptım. Arkası da böyle görünüyor. Önü de böyle görünüyor. 15 tane motifimizi bu şekilde hazırlıyoruz. Bir tane motifin ölçüsü 12,5 santim. Sizin de elinizin sıkılığına gevşekliğine göre ya 12 olur ya 13 olur. Benim de 12,5 santimlik motiflerim hazır. Artık motifimizi hazırladık. Çantanın yapımına geçebiliriz. Öncelikle motif yerleşimini göstereceğim. Ben motifleri burada gördüğünüz gibi dikerek birleştirdim. İstiyorsanız tığla da birleştirebilirsiniz. Ben diğer örgülerde biliyorsunuz artık tığla birleştiriyorum. Tığla birleştirmek bana daha konforlu geliyor. Burada yeni başlayanlar da zorlanmasın diye bu şekilde dikerek birleştirdim. Motifleri dikmeyi, sırasıyla dikmeyi özellikle yeni başlayanlar için çok fazla kesmeden yaptım. Videolarla destekledim. Çünkü çantaya en çok emek verdiğimiz yer bu yerleşimi ve yerleşime göre dikmek. Kafanız orada karışabilir yeni başladıysanız. O yüzden benim gösterdiğim şekilde dikerseniz siz de benimle aynı şekilde yapmış olursunuz. Aklınızda da soru işareti kalmadan baştan sona bitirirsiniz. Şimdi artık 15 tane motif hazırlayalım ve motiflerin yerleşimine geçelim. 15 tane motifimiz vardı. Siz de istediğiniz motifi yapıyorsunuz ve artık çantanın yerleşimine geçiyoruz. 5 tane motifi ters yüzleri bize bakacak şekilde yerleştirdim. Üzerine 5 tane daha motif ekliyorum. Sırasıyla her bir motifin üzerine bir tane daha motif koyuyorum. Toplam 10 tane motif bu şekilde altlı üstlü kullanmış oluyoruz. Geriye 5 tane motif kaldı. Onları da yarım şeklinde yerleştireceğiz. 2'ye katladım ve tabana koyuyorum. 2'ye katladım 2 tane motifi de bu şekilde yerleştiriyorum. 2 tane motifim kaldı. Onları da bu şekilde yerleştiriyorum.
Çantanın motif yerleşimi bu şekilde. Öncelikle bir tane ekran görüntüsü alın lütfen, sonra onun üzerine ilerleyebilirsiniz. İster tığla ister iğneyle dikerek birleştirebilirsiniz. Dikmeye öncelikle buradan başlayacağım. Yukarıdan başlayacağım. Aşağıya doğru devam edeceğim ve yine aşağıdan yukarı kadar gelip karşı tarafta dikişimi bitireceğim. Bu şekilde başlayalım. Öncelikle buradan başlayacağım için bu iki motifi önüme alıyorum. Ve çantanın diğer motiflerini aynı düzende bu tarafa çekeceğim. Burada yarım motifimiz var. Burada tam motifimiz var. İki kenar birbirine birleşecek. Şu şekilde öncelikle açıyorum. Köşelerde iki tane zincirimiz var. İkinci zincirlerden birleştirmeye başlıyorum. Birinci zincirler bu kenarların zincirleri, ikinci zincirlerle birleştirmeye başlıyorum. Sağda birinci zincir bıraktım. İkinci zincirin tepesinden giriyorum. Solda da ikinci zincirin tepesinden giriyorum. Tüm tepeyi bu şekilde alıyorum. Arka tarafa da döneceğim için ipimi biraz uzun tuttum. Öncelikle burada bağlayarak ipimi sabitliyorum. Bağladıktan sonra buradaki ip de elime dolaşmasın diye bu şekilde aşağıya aldım ve parmağımla onu tutuyorum. Sonrasında artık trabzan tepeleri geliyor. Karşılıklı trabzan tepelerini alarak dikiyorum. Tığla birleştiriyorsanız da benim verdiğim sayılara uyarsanız herhangi bir zorluk yaşamazsınız. Sırasıyla karşılıklı trabzan tepelerini alarak dikiyorum. Dikişte herhangi bir zorluk yok ama ilk defa bu şekilde birleşim yapanlar için şöyle birkaç tane daha göstermek istiyorum. Görünümünü de göstereceğim. İster bu şekilde istiyorsanız tığla birleştirebilirsiniz. Dikerken de çok fazla sıkmıyorum ki kasma yapmasın. Dikişimiz de bu şekilde görünüyor. Karşılıklı trabzan tepelerini alıyorsak, herhangi bir kaydırma yapmadıysak sıra sonunda da zaten trabzanlarımız denk gelecektir. Tüm trabzan sayılarımız eşit çünkü. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sağda en son trabzanın tepesi, solda da en son trabzanın tepesi. Gördüğünüz gibi denk gelmiş oldu. Başlarken ikinci zincirlerin tepesiyle başlamıştık. Biterken birinci zincirlerin tepesiyle bitiyoruz. Çünkü ikinci zincirler bu kenarların zincirleri. Tığla da yapıyorsanız birinci zincir tepelerini alıp bitiriyorsunuz. Ya da iç kanatlarını, hangisini alıyorsanız. Bu şekilde iki tane motif birbirine birleştirmiş olduk. Buradan birleştirdik. Buradaki motifimiz yarım motifti. Yeni başlayanlara kafası karışmasın diye, onlar benimle aynı anda yapıyorlardır muhtemelen. O yüzden yine önüme şunları alacağım. Onların böyle kafası karışmadan ilerleyelim. Motifim bu şekildeydi. Buradan birleştirdik. Ne yapacağız? Aşağıya doğru devam edeceğiz. Yani buradaki iki motifi birleştireceğiz. Yine bu iki motifi alıyorum. Çantamın diğer motiflerini buraya çekiyorum. Buradan başladık. Buradan devam ediyoruz. Buradaki motifimi de şöyle açacağım. Motifleri birleştirmeye başlarken ne yapıyoruz? İkinci zincirlerle başlıyoruz. Buradaki gibi biterken birinci zincirlerle bitiyoruz. Yine burada motifleri birleştirmeye başlıyoruz. O yüzden ikinci zincirlerle başlayacağız. Biterken birinci zincirlerle biteceğiz. Yani sağda ikinci zincirin tepesine batıyorum. Lütfen tığla da yapıyorsanız
Bu söylediklerime dikkat edin. Solda da ikinci zincirin tepesine batıyorum. Ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum. Şuraya ipim karıştı herhalde. İğne ipe karışabiliyor. Sağda ikincinin tepesine girdim. Solda da ikincinin tepesine girdim. Ve bu şekilde birleştirmeye başlıyorum. İkinci zincirlerin tepesiyle başladım. Yine trabzan tepeleriyle devam ediyorum. Karşılıklı trabzan tepelerini alıyorum. Sıra sonunda birinci zincirin tepesini alıp bitireceğim. Ne çok fazla sıkı yapıyorum kasma yapmasın diye, ne de böyle çok gevşek yapıyorum. İçine bir şey koyduğumda çok fazla böyle kötü bir görüntü olmasın, boşluk görüntüsü olmasın. Dikişlerim güzel görünsün. Aynı şekilde aynı ayarda dikmeye çalışıyorum. Yine bu şekilde devam edelim. Birinci zincire kadar gelelim. Motifleri bu şekilde birleştirdim. Yine en son sıra sonunda birinci zincirlerin tepesini aldım ve bitirdim. Tekrar motiflerimi önüme alıyorum bu şekilde. Biz nereyi birleştirdik? Burayı. Sonraki motiflerim neler? Buradaki iki motif. İki motifi birleştireceğim. Yani bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine motiflerin başlangıcındayız. Başlangıçta ne yapıyoruz? İkinci zincirlerle başlıyoruz. Biterken birinci zincirlerle bitiyoruz. Sağda ikinci zincirin tepesi, solda ikinci zincirin tepesi. Sonra karşılıklı trabzan tepelerini alıyorum. Biterken de birinci zincirlerin tepesini alıyorum. Burada aradaki ipi çok fazla uzun tutmamak için burada ipimi gerdirdim biraz. Sonrasında yine aynı şekilde dikmeye devam ediyorum. İkinci zincirlerle başladık. Trabzan tepeleriyle devam ediyoruz. Sıra sonunda yine birinci zincirlerin tepesini alalım ve diğer motiflere geçelim. Artık birleştirmeyi biliyoruz. İkinci zincirlerle başla. Trabzan tepelerini al ve birinci zincirlerle bitir. Bu şekilde buradan birleştirmeye başladık. Böyle devam ettik. İki tane daha motif yerleştirdim. Burası tavandaki motifimiz. Bir tane de burada tam motifimiz var. Yani buradan birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle örgümü döndürdüm. Başlarken ikinci zincirler, biterken birinci zincirler. Sağda ikinci zincir, solda ikinci zincir. Bu şekilde buradaki ipi de çok fazla uzun tutmuyorum. O yüzden böyle biraz çektim. Çok fazla kasma da yapmıyorum tabii ki. Yeteri kadar ipimi çektim. Artık trabzan tepeleriyle birleştirmeye devam ediyorum. Yine birinci zincirlere kadar gelelim. Diğer motifimizi alalım. Buradan başladık. Aşağıya doğru devam ettik. Artık bu ön yüzdeki birleştirmeyi bitirdik. Bu şekilde örgümü döndürüyorum. Arka tarafa geçtim. Burada da yapacağım işlem yine yukarı doğru motiflerimizi birleştirmek. Öncelikle buradan motifleri birleştirmeye başlıyorum. Burada biterken zaten birinci zincirleri kullanmıştık. Artık ikinci zincirlere, yani buradaki kenarların zincirine geçiyoruz. Bir tane zincir kaldı. Sağda bu şekilde ikinci zincirin tepesine girdim. Solda da ikinci zincirin tepesine giriyorum. Birinci zinciri burada kullanmıştık. İkinci zinciri artık arka tarafta kullanıyoruz. İkinci zincirlerle başladım. Yine trabzan tepeleriyle devam ediyorum ve birinci zincirlerin tepesini alıp iki motifi birleştiriyorum. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Buraları atlamayacağım. Motiflerin sırasını.
Yeni başlayanlar böyle kafası karışmadan benimle aynı şekilde devam etsinler. Buradan 2 tane motif birleştirdik. Üzerine 2 tane tam motif yerleştiriyorum ve birleştirmeye devam ediyorum. Sağda ikinci zincirin tepesi, solda ikinci zincirin tepesi. Karşılıklı trabzan tepelerini alacağım. En son birinci zincirlerin tepesine alıyorum. İpin yapısından dolayı iğneye karışabiliyor. Burada ipimi çok fazla orada bırakmıyorum. Bu şekilde. Sonra trabzan tepeleri, birinci zincirlerin tepeleri. Yine sıra sonunda diğer motiflerde devam edelim. Buradaki iki motifi de birleştirdik. Yine birinci zincirlerde motifimi bitirdim. Ve burada yine 2 tane motifin kenarını birleştireceğiz. Bir tane tam motif bu şekilde yerleştirdim. Zaten arka tarafta görünüyor. Tam motifin üzerine bir tane daha tam motif yerleştiriyorum. Buradaki yarım motifle buradaki tam motifi birleştiriyorum. İkinci zincirlerle başla. Trabzan tepelerini al ve birinci zincirlerle bitir. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Yine en son birinci zincirleri kadar birleştirdim. Burada 2 tane kenarı birleştireceğiz. Diğer tarafta başladığımız yere gelmiş olacağız aslında. Burada şu püf noktasını göstermek istiyorum. Başlarken ne yapıyoruz? İkinci zincirlerle başlıyoruz. Birinci zincirlerle bitiyoruz. Zaten burada zincirlerin birini kullandığımız için kalan zincirleri kullanacağız ve başlayacağız. Şimdi ben burada ikinci zincirlerle bu şekilde başlasam arada bir boşluk olacak, görüyorsunuz. O boşluğu istemediğim için ne yapacağım? Birleştirme yerlerine de batacağım. Buradaki son birleştirme yerine batıyorum. Burada da son birleştirme yerine batıyorum. Size kaydırma yaparak birleştirdiyseniz ya da sık iğne ile nasıl birleştirdiyseniz tığ işinde, onda da bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Birleştirme yerlerine batıyorum. Bu şekilde. Sonrasında ikinci zincirlerle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arada herhangi bir boşluk olmamış oldu. Sonra yine trabzan tepeleri ve sıra sonunda birinci zincirlerin tepelerinde bitiyorum. Buraya kadar geldik. Artık buradan sonra motiflerimiz şu şekilde, biliyorsunuz. Sonrasında devam edebileceğim herhangi bir motif yok yanında. O yüzden burada ipimi koparıyorum. Tekrar buradan birleştirmeye başlayacağım. Bir bütün şeklinde aslında bayağı bir çanta motifini birleştirmiş olduk. Burada sıra sonunda yine aynı battığım yere birinci zincirlere batıyorum. Aynı yere ikinci kere girmiş oldum yani. İpimi halkadan geçirdim. İpimi sıkılayıp burada yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Siz de tığla birleştiriyorsanız bir zincir çekip ipinizi koparıyorsunuz. Yine buradan birleştirmeye başlayalım. Bu şekilde aşağıya doğru gidelim. Yine ters tarafta sıra sonuna kadar geleceğiz. Bu tarafta yaptığımız işlemi diğer tarafta da tekrarlayacağız. Yeni başlayanlar için burayı tek tek göstermiştim. Burada artık görüyorsunuz 4 tane motifimiz kaldı. Yeni başlayanlar da buradan başlıyorlar. Bu şekilde ilerliyorlar. Zaten buradaki parçamız artık tek parça. Buradan başlıyorsunuz. Birleştirmeye size verdiğim sayılarla başlıyorsunuz tabii ki. İkinci zincirlerle başlıyoruz. Trabzan tepeleri ve birinci zincirler. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Buradaki sıra sonuna kadar geldik. Örgümüzü çevirdik. Arka tarafta yine buraya kadar ilerliyoruz. Diğer tarafta yaptığımız işlemi burada tekrarlıyoruz. Aynı şeylerle sizi de sıkmak istemiyorum. Ben de buradan başlayacağım ve arkada devam edeceğim. Ben buradan birleştirmeye başladım. Bu şekilde aşağıya doğru geldim. Buradaki yeri geçerken size boşluk oluşmasın diye birleşim yerlerinden almayı göstermiştim ama yeni başlayanlar belki yine karıştırır diye burayı tekrar göstermek istiyorum. En son yine birinci zincirlerin tepesini aldım. Bir sonraki motive geçmem gerekiyor. Tığ işiyle yapıyorsak ne yapıyoruz? Arada bir zincir çekiyoruz. Ama burada ne yapacağız? Sağda en son birleştirdiğim yerin ipine giriyorum.
Solda da en son birleştirdiğim yerin ipine giriyorum. Ve öncelikle burayı birleştiriyorum. Sonrasında zincir tepeleriyle birleştirmeye başlayabilirim. Ben o birleşim yerlerinden almasaydım arada büyük bir boşluk olacaktı, kötü bir görünüm olacaktı. Onu istemediğim için bu şekilde birleşim yerlerine de batıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir boşluk yok. Bu şekilde birleşim yerlerini geçebiliriz ve sıra sonuna kadar gelebiliriz. Buradan birleştirmeye başlamıştım. Bu şekilde devam ettim. Arka tarafa döndüm. Ve buradan da yukarı doğru devam ettim. Yine diğer tarafta sıra sonuna kadar geldim. Burada ne yapıyorum? Yine aynı yere batıyorum. Birinci zincirlerin tepesine. İpimi halkadan geçirdim. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Tığla birleştirenler de bir zincir çekecekler. Burada da yine birleştirme yerlerinden almayı unutmuyoruz. Aradaki boşluk kısımlarımız kaldı. Öncelikle buradan birleştirmeye başlayacağım ve yukarı kadar devam edeceğim. İğneye yeniden iplik alıyorum. Buradaki zincirlerin birini zaten kullanmıştık. Geriye bir tane zincir kaldı. Zincir tepeleriyle başlıyorum. Orada yine ipimi bağlayacağım. Ve sonra arka tarafta gizleyeceğiz. Arada herhangi bir boşluk oluşursa da oradaki ipimizi gizlerken o boşluğu da kapatacağız. Burada ipimi bağladım. Sonra dediğim gibi buradaki boşluk kısmını buradaki ipi gizlerken kapatacağız. Buradan yine başlıyoruz. Trabzan tepeleriyle başlayalım. Karşılıklı zincirleri alalım. Buradaki birleşim yerini geçelim ve buraya kadar gelelim. Biliyorsunuz birleşim yerlerinden de bu şekilde iplerimizi alıyoruz. Sonrasında birleştirmeye devam ediyoruz. Karşılıklı trabzan tepeleri ve birinci zincirlerin tepeleri. Sonra yukarı doğru döneceğiz. Buradan birleştirmeye başlamıştık. Yukarı doğru devam ettim. Birinci zincirleri alıyoruz. Sonra ikinci zincirlerle buradan örmeye devam ediyoruz. Birleştirmeye devam ediyoruz. Birleşim yerlerinden de biliyorsunuz iplerimizi alıyoruz ve yukarı doğru devam ediyoruz. Yine orta noktaya kadar geldim. Burada birleştirmediğimiz iki yer kaldı. Buradan da buraya kadar birleştireceğiz ve ipimizi koparacağız. Sonra sadece bu açıklık kalacak. Bu açıklığı da birleştirip artık tek bir parça elde edeceğiz. Sıra sonuna geldim. En son zincir tepelerini aldım. Buradaki birleşim yerindeyim. Burada ben birleşim yerlerinden ip almazsam ne olacak? Burası boşluk şeklinde kalacak. O boşluğu istemiyorum. Buralar köşe boşlukları. Onları karıştırmıyoruz. Buradan en son birleştirme yaptığım yerlere de battım. Ve bu şekilde orayı kapatmış oldum. Burada şu şekilde bir de ipimi sabitlemek istiyorum. Halkadan geçirip sonra yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. İpleri çantanın iç kısmında gizleyeceğiz. Burada tek bir açıklığımız kaldı. Orayı da hemen birleştirelim. Burada ipimi bağlıyorum. Sonra orada bir açıklık kalırsa buradaki ipi gizlerken o açıklığı da kapatacağım. Trabzan tepelerini alalım. Yine zincir tepelerini alalım. Ve artık son birleştirmemizi de yapmış olalım. En son zincir tepelerini de aldım burada. İpimi sabitlemek istiyorum. Buradaki birleşim yerine bu şekilde girdim. Ve ipimi burada sabitliyorum. Yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. Size bir tane ip gizlemeyi göstereceğim. Sonrasında diğer ipleri aynı şekilde gizleyebilirsiniz. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Daha rahat girip çıkabilmek için örgünün içine giriyorum. İpi öncelikle örgünün arka kısmına alacağım. Örgünün arkasına çektim.
Diğer iplerimizi de bu şekilde yapacağız. Yeni başlayanlar için detaylı gösteriyorum. Buralar bizim 2 zincirlik boşluklarımız. Bizim istemediğimiz boşluk burası. Birleşim yerlerindeki boşluk. O zaman ben ne yapacağım? Buradan ipimi gizlerken oradaki boşluğu kapatabileceğim şekilde gizleyeceğim. Buradaki birleştirme yerine battım. İpimi aldım. Bir zincirle öncelikle sabitliyorum. Tüm ipleri bir zincirle arkaya sabitleyeceğiz. Sonrasında istediğimiz yerden geçirerek gizleyebiliriz. Yıkadığımızda, çantayı taktığımızda sökülmemesi için öncelikle bir zincirle sabitledim. Sonra buradaki boşluk kısmını gördüğünüz gibi kapattım. İpi geçireceğim yerler öncelikle bu boşluk kısımları, sonrasında istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Boşluğu kapattım. Sonrasında ipimi uygun yerlerden geçirerek gizliyorum. Uygun yerler ne demek? Dışarıdan görünmeyecek, sonrasında çıkmayacak. İçine ağırlık koyduğumuzda dışarı çıkmayacak yerlerden ipimi gizliyorum. Bir tanesini böyle detaylı göstereceğim. Sonrasında diğerlerini ona göre yapacağız. Yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra kalan ipimi kesiyorum. Bu şekilde. Hem ortadaki boşluğu kapatmış oldum, hem de bu şekilde yürüterek ipimi de gizlemiş oldum. Artık örgümüz, çantamız tek bir parça halinde. Diğer kalan ipleri de aynı şekilde gizliyorum. Dışarıda kalan ipleri aynı şekilde gizliyorum. İpi örgünün arka tarafına aldım. Bir zincirle buraya sabitledim. Sonra istediğim yerden geçirerek gizleyebilirim. Ben genelde iplerimi uzun tutuyorum. Buradaki köşede gizliyorum. Tüm iplerimizi bu şekilde gizleyelim. Ve çantanın birleşmiş halini görelim. 15 motifi yerleşimini yaptığımız gibi birleştirdik. İğne ile beraber diktik. Siz istiyorsanız tığla birleştirdiniz. Artık kabaca çantamız hazır. Şimdi ağız kısmından bir sıra sık iğne geçeceğim ki buradaki ağız kısmı düzelsin, birleşim yerleri düzelsin. Onun üzerine istediğimiz gibi süslemelerini yapıp askı kısmını geçebiliriz. Buradaki köşe boşluğundan başlamak istiyorum. Öncelikle ilmek oluşturmam gerekiyor. Sihirli halka yapar gibi ipimi döndürdüm. Tığla giriyorum ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Buradaki köşe boşluğuna giriyorum. İpimi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte örerek bir tane sık iğne yaptım. Sıra sonunda orayı tamamlayalım. Şimdi trabzanların üzerine sırasıyla sık iğne yapıyorum. Sık iğne yapmak için tığın başına dolamıyoruz. Tığın üzerindeki 2 ilmeği birlikte örüyoruz. Buradaki ilmeği de örerken gizliyorum. İlmekten kalan ipi. Bu şekilde trabzanların üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 3,5 milim tığ kullanıyorum. Köşeden başladık. Bu şekilde trabzanların üzerine bir tane sık iğne yaptık. Köşeye bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki birleşim yerine en son yere batıyorum. Tam ortasına bir tane sık iğne yapıyorum. Ve köşeye yine bir tane sık iğne yapıyorum. Yani buradaki birleşim yerlerini bir tane sık iğne ile geçmiş oluyoruz. Siz burada tığla birleştirdiyseniz en son birleştirme yaptığınız yere zaten V harfi şeklinde görünüyordur muhtemelen tepesi. En son V harfinin içine batıyorsunuz. Bir tane sık iğne yapıyorsunuz. Sonra köşeye bir tane sık iğne ve trabzan üzerine bir tane sık iğne. Bu şekilde bu orta noktaya kadar gelelim. Buradan örmeye başladık ve birleştirme yerine kadar orta noktaya kadar geldik.
Köşeye en son bir tane sık iğne yaptım. Burada sadece ortadaki köşe boşluğunu yapacağım. Buradaki bu oyuntuyu koruyabilmek için sadece buradaki boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Birleşim yerine herhangi bir sık iğne yapmıyorum. Sonra yine köşe boşluğundan örmeye devam ediyorum. Orada fazladan batarsak potluk olacaktır. O potluğu istemediğimiz için sadece köşe boşluğuna ve köşe boşluğuna batıyoruz. 3 tane köşe boşluğuna batarak yukarı doğru devam ediyoruz. Yine yukarı doğru devam edelim. Birleşim yerine bir tane sık iğne yapalım. Buraya kadar gelelim ve köşeyi beraber yapalım. Burayı 3 tane sık iğne ile geçmiştik. Yukarı doğru devam ettik ve köşeye kadar geldik. Köşeye 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve yine trabzanların üzerine sık iğne örmeye devam ediyorum. Burada yaptığım işlemi diğer tarafta tekrarlayacağım. Buradaki birleşim yerine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Burada sadece köşelere batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Siz bu köşelere battığınızda arada boşluk oluyorsa elinizi gevşek yapmışsınızdır demektir. Oralarda biraz sıkı yaparsanız daha düzgün bir görünüm olacaktır. Arada boşluk olmayacaktır. Hatta orayı nasıl yaptım tekrar size göstermek istiyorum. Şimdi ortadaki o çukur kısma kadar gelelim. Orta kısma kadar geldim. Köşeye bir tane sık iğne yaptım. Buraya da bir tane sık iğne yapacağım. Buraya da bir tane sık iğne yapacağım. Buradaki sık iğnemi yaparken burayı geçtiğimiz için burada biraz daha sıkı böyle tepeyi sıkarak ipi gergin tutarak yaparsanız arada herhangi bir boşluk olmayacaktır. Buradaki sık iğnemi yaptım. Diğer tarafa geçiyorum. Arada birleşim yerini geçtiğimiz için burayı ipimi sıkıyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi arada herhangi bir boşluk görüntüsü yok. Yine sıra sonuna kadar gelelim. Tepeye kadar. Ağız kısmını bir sıra sık iğne ile toparlamış olduk ve bu görüntü benim daha çok hoşuma gitti. Normalde üçlü gruplarla böyle dolanıp sonra çanta sapını yapmayı düşünüyordum. Bu görüntü benim daha çok hoşuma gitti. O yüzden bir sıra daha ikili trabzan geçeceğim. Onun üzerine askı örmeye başlayacağız. Sıra sonunda ilk yaptığım sık iğnenin tepesine kaydırıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim bir üst sıra için ve aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Bu zincir bizim sadece sıra sonumuzda düzgün görünüm için. Sonra artık aşağıda gördüğüm sık iğnelerin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı buraya kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Yine düzgün bir bitiş yapacağız. Burada en son sık iğne yaptıktan sonra ipimi yeteri kadar bırakıp koparıyorum, kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Burada bir tane zincir çekmiştik biliyorsunuz. Onu atlıyoruz, ona dokunmuyoruz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine arkadan giriyorum. İpimi aldım ve bu şekilde geriye çektim. Oradaki ilk yaptığımız zincir de bu aradaki boşluğu doldurmuş oldu. Zincir çekmeseydik arada boşluk görüntüsü olacaktı. Burada da son yaptığım sık iğnenin arka kanadına giriyorum. İpimi aldım, örgünün arkasına çektim. Bir tane daha sık iğne tepesi oluşturmuş oldum. Bu şekilde tepeyi ipi çekerek ayarlıyorum. Diğerleriyle aynı büyüklükte olsun. Sonra ipimi arkada gizleyebilirim. İpi örgünün arkasına aldım. Tekrar bakıyorum. Hepsi aynı büyüklükte. Artık bir zincir çekip buraya sabitleyebilirim. Sonrasında da ipi istediğim yerlerden geçirerek gizleyebilirim. Artık çantamızın gövde kısmı bitti. Üzerine askımızı öreceğiz. Askımızı örüp de artık diktikten sonra içeriden yüksek ısıda böyle buharlı şekilde ütüleyeceğiz ve bu yandaki bu kısımlar düzelecek. Sık iğnenin ördüğümüz kısımları da düzelecek. Çantamız iyice güzelleşecek ve en son haliyle göreceğiz.
Askı örmeye başlayacağız. Askımızı örmeden önce dikecek kadar ip bırakıyorum. Bu şekilde askıyı dikecek kadar ip bıraktım. Sonrasında örmeye başlayabilirim. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Ben 6 tane tekli trabzanla üst üste askımı örmeyi düşünüyorum. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. 1, 2 tane zincir atlıyorum. Üçüncüsüne tekli trabzan yapıyorum. Tekli trabzan yapmak demek tığın üzerindeki 3 ilmeği tek seferde çekmek demek. Tığın başına doladım. Bir sonraki zincire geldim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Sırasıyla tüm zincirlere tekli trabzan yapıyorum. Askının kalınlığını istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tekli trabzan yaptık. Baştaki 2 zincirde bir tane tekli trabzan kabul ediyoruz ve bir üst sıraya çıkıyoruz şimdi. Üst sıraya çıkarken bir tane zincir çekip öyle tekli trabzan örmeye başlayacağım. Büstiyer anlatımı yaparken de ikili trabzan örerken 2 tane zincir çekip başlıyordum biliyorsunuz. Bunun amacı da böyle kenarda düzgün bir görüntü oluşturabilmek. Mesela şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Bunda bir tane tekli trabzan kabul ettim. Tığın başına doladım. Bir sonrakinden tekli trabzan örmeye başlıyorum. Yine aynı sayıda tekli trabzana ulaşırım ama burada başta bir boşluk oluşacak. Ben bu boşluğu istemiyorum. Bu örgüyü bilenler biliyordur zaten. Bilmeyenler için başka örgülerde de kullanmanız için böyle gösteriyorum. Bir üst sıraya çıkarken bir tane zincir çektim. Tığın başına doladım ve örgümü döndürüyorum. Birinci trabzanın tepesinden örmeye başlıyorum. Birinci tekli trabzan, ikinci tekli trabzan, üçüncü tekli trabzan, dördüncü tekli trabzan, beşinci tekli trabzan. Burada sayarak ilerlemediniz diyelim. O zaman siz buradaki ikinci zinciri kaçırırsınız. İki zinciri kaçırırsınız. Bunda bir tane tekli trabzan kabul etmiştik. Bir üst sırada böyle 5 tane tekli trabzan olmuş olur. 5 tane tek trabzan yaptım. Buradaki iki zincirde bir tane tekli trabzan kabul etmiştim. İkinci zincire batıyorum. Ona da bir tane tekli trabzan yapıyorum. Böylece 6 tane tekli trabzanı oluşturmuş oldum. Birkaç sırayı böyle yeni başlayanlar için detaylı anlatacağım. Sonra hep aynı devam edecek. Yukarı çıkarken bir tane zincir çekiyorum. Bunu sadece kenar düzgün görünsün diye. Tığın başına doladım. Buradaki birinci trabzanın tepesine bir tane tekli trabzan yaptım. İkinci trabzanın tepesine bir tane tekli trabzan yaptım. Üçüncü tekli trabzan, dördüncü tekli trabzan, beşinci tekli trabzan ve altıncı tekli trabzanımı yaptım. Burada ikili trabzanlar da kullanabiliriz. Benim öyle yaptığım askılar da var. Ama burada çantamız büyük olduğu için ve içine bir şey koyduğumuzda esneyeceği için ikili trabzan kullanmak istemedim. Tekli trabzanlarla bu şekilde esnemeden çanta sapımızı, askımızı oluşturabiliriz. Bir sıra daha göstermek istiyorum. Bir üst sıraya çıkarken bir zincir çekiyorum. Tığın başına doladım. Örgümü döndürdüm ve ilk trabzanın tepesinden tekli trabzan örmeye başlıyorum. Her sırada sayarsanız zaten 6 tane tek trabzan var. 3, 4, 5 ve 6. Zaten birinci sırada buradaki iki zincirin tepesini unutmazsanız sonrasında hata yapma şansınız çok da yok. 6 tane tek trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Tığın başına doladım. Ve tekrar 6 tane tekli trabzan yapıyorum. Bunu siz istediğiniz askı uzunluğuna gelene kadar yapabilirsiniz. Ben yaklaşık size zaten sıra sonunda söyleyeceğim. Askım bitince 45-50 santim yapacağım. Size kaç santim olduğunu ve kaç sıra olduğunu da söyleyeceğim. Şöyle örerek göstermek istiyorum.
Bir zincir çekerek yukarı sıraya çıktım. Tığın başına doladım. Ve birinci trabzanın tepesinden trabzan örmeye başladım. Her sırada 6 tane tekli trabzanı koruyorum. Şöyle örgünün esnekliğini alıyorum. Gördüğünüz gibi kenarlar daha düzgün şekilde ilerledi. Herhangi bir boşluk görüntüsü yok. O yüzden bir zincirlerimizi çekmeyi unutmuyoruz. Bu şekilde askımızı yapalım. Yeteri kadar uzunluğa gelince size ölçüsünü vereceğim. Ve çantamıza dikeceğiz. Çantamızı bitirmiş olacağız. Ben askıyı bu şekilde örmeye devam ettim. Ve 51 sırada 50 santime ulaşmış oldum. Burada örgüyü bilenler biliyordur. Yine yeni başlayanlar için söylüyorum. Önemli olan sıra sayısı değil. Önemli olan size verdiğim ölçü. Ben 50 santime kadar yapın diyorsam 50 santime kadar yapıyorsunuz. İlla ki ben burada 51 sıra ördüm diye siz de 51 sıra örmek zorunda değilsiniz. Eliniz sıkıdır. Siz belki 49 sırada ulaşırsınız. Eliniz gevşektir. Siz belki 53 sırada ulaşırsınız. Yani sıra sayısı değişebilir ama ölçü değişmez. Şimdi 51 sırada 50 santime ulaştım. Siz de kaç sırada ulaştıysanız ulaştınız. Burada önemli olan şey görünüm açısından böyle dikeceğiniz zaman güzel yüzleri denk gelsin diye tek sayıda bırakırsanız ikisini de güzel yüzünde dikmiş oluruz. Şimdi ben burada bir sıra daha örseydim bir tarafın ters tarafta görünecekti. Diktiğimde bir tarafı düz tarafta görünecekti. O yüzden örüyorsanız 51, 53, 55 o sıralarda örün ki güzel yüzleri denk gelsin. Şimdi artık ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Dikebileceğim kadar yine ip bıraktım ve artık çantama dikebilirim. Bu bizim çantadaki son işlemimiz. Ben askının bir tarafını sizin için diktim. Görünüş bu şekilde dışarıdan. İçeriden de bu şekilde görünüyor. Öncelikle sabitleme işlemi yapacağız. Sonrasında artık sağlamlaştıracağız. Diğer çantalarda yaptığım gibi yeni başlayanlar böyle bir tanesini detaylı görsün. Diğerini zaten ona göre yaparlar. Örgü bilenler zaten dikmişlerdir bile. Askımız bu şekilde. Tek sayıda bitirmiştim. 51'de bitirmiştim ki sıra sayısını. İki tarafta da düz yüzde dikebileyim. Görüyorsunuz. Burası da düz şekilde görünüyor. Düz tarafı görünüyor. Burası da yine düz yüz görünüyor. Arka tarafında dikmiyoruz. O da sadece görünüm açısından. Düzgün görünsün diye. Şimdi diğer tarafta yaptığım işlemi aynı size göstereceğim. Burada 6 tane tekli trabzanımız var. Buradan da 6 tane sık iğne ayırıyorum. Bu şekilde burada da 6 tane sık iğne ayırdım. Yani karşılıklı tepelere batacağız ve düzgün şekilde askımızı dikmiş olacağız. Öncelikle burada askımı dikmiştim, böyle onu böyle düzlüyorum. İpim burada olduğu için sarı işaretleyicinin olduğu yerden giriyorum. Ve oradan dikmeye başlıyorum. Öncelikle sabitleme işlemi yapacağım. Karşılıklı zaten tepelerim eşit. Sık iğnenin tepesine girdim. Karşıda da ikincinin dibine girdim. Tekli trabzanın. Üçüncü tek trabzanın dibine battım. Burada da üçüncü sık iğnenin tepesine battım. Bu şekilde 6 tanesini sabitliyorum sadece. Son sık iğneye battım. Burada da son tek trabzanın dibine battım. Ve karşılıklı 6 tane trabzanı ve sık iğneyi birbirine sabitlemiş oldum. Burada sabitlememi yaptım. Artık sağlamlaştırmaya geçiyorum. Öncelikle burada kalkık bir görüntü var. Onun için çantanın içinden bir ip alıyorum. Askıya batıyorum. Çantanın kendisinden bir ip aldım. Askıya battım.
Bu şekilde bu kalkık görüntüyü öncelikle düzeltelim. Askımız da ne kadar düzgün görünürse o kadar güzel. Dışarıdan baktığımızda çirkin bir görüntü olmasın. Hem de sattığımızda insanlara güzel görünsün. Kendimiz kullanıyorsak da dışarıdan güzel görelim. İlk yaptığımızda tepeleri birbirine sabitledik. Burada o kalkık görüntüyü yok ettik. Gördüğünüz gibi bir bütün şeklinde hiçbir kalkıklık olmadan duruyor. Şimdi artık bu tarafta da gördüğünüz gibi çantanın tepe kısmı kalkık duruyor. Şimdi onu sabitleyelim. Tepenin kendisine batıyorum ve karşıya batıyorum. Artık uygun yerlerden çantaya sabitlememi yapıyorum. İyice sağlamlaştırıyorum. Şöyle kasma varsa onları da şöyle elimizle açıyoruz. İpi sabitlemeden önce bu açmayı yapalım ki sonrasında ipimizi sabitlersek kasma aynı şekilde kalacaktır. Bu şekilde düzelttim. Gördüğünüz gibi ne önde bir kalkma var ne arkada bir kalkma var. Artık ipimi arkada saklayabilirim. Öncelikle burada ipimi sabitliyorum. Önce kasmayı açıyoruz. Varsa herhangi bir kasma onu açtım. Burada artık sabitleyip ipimi uygun yerlerden geçirip gizliyorum ve koparıyorum. Artık dışarıda kalan ipimi kesiyorum ve çantam hazır. Öncelikle çantamız için kaç tane ip gitmiş, ne kadar gram ip gitmiş onu bir tartalım. Sonrasında artık çantamızı ütüleyelim ve son halini görelim. Öncelikle bir tane kap koydum düzgün tartabilmek için. Onu da arasına alalım. Şöyle gramı ayarladım. ...505 gram ip kullanmışım. Toplam 505 gram ip kullanmışım. Şimdi şurada da size göstermek istiyorum. İpin kendisi 250 gram, 250 metreydi. Ben de 505 gram kullanmışım. Yani toplam 2 yumak ip kullanmışım. 1-2 sıra az örerseniz askıyı 500 grama ulaşırsınız zaten. Benim elim de biraz gevşektir. Normalden gevşektir. Eli sıkı olanlar için de 2 tane yumak yeterli gelecektir. Yani sırf 5 gram için de 3 yumak almaya gerek yok. Pamuk makrame ütülenebilir bir ip. Slim koton iplerle yapıyorsanız onları da ütüleyebilirsiniz. Ben dün böyle sizinle paylaşmıştım. Veronica çanta. Onları da ütülememiştim. Şimdi onları da ütüleyeceğim. Penye ipleri de ütüleyebilirsiniz yani. Öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Dün çantayı anlattığımda sapının da böyle ütüyle düzelebileceğini söylemişim kendisinin de. Ama gösterme fırsatım olmamıştı. Penye iplerde de böyle ütüleyerek gördüğünüz gibi düzeltebilirsiniz. Yani siz bu çantayı satıyorsanız da kendiniz de kullanıyorsanız da ütüyle düzleştirirsiniz. Sonra bu şekilde üstüne satış yaptığınızda karşı tarafa da hoşluk olması için küçük hediyeler ekleyebilirsiniz. Sonra satış uygulamalarına koyarsınız ve o şekilde satışını yaparsınız. Ben bu videonun sonunda aklıma geldi ama videonun başına da eklemeye çalışacağım. Satış yapmak isteyen arkadaşlar için. Şimdi kendi çantamıza gelelim. Ütüledikten sonra kendi çantamızda bu şekilde. Biraz büyük bir çanta. Buradaki kenarları böyle çekiştirerek ütülerseniz oradaki o oyuntı kısımları da azalacaktır. Bu şekilde. Ölçüsünü de vermek istiyorum. Çok içmesinden bir çanta oldu böyle motifiyle birlikte. İnşallah siz de çok seversiniz. Severek kullanır ya da satarsınız. Çantanın eni 35 santim.
Ortadan tavana kadar 27 santim. Buradan sap kısmından askıyı taktığımız yerden tabana kadar da 45 santim. Şu şekilde şuradan ölçüyoruz, 45 santim. Askımız da zaten 50 santimdi. Çantanın detay fotoğraflarını Instagram'a yükleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalışın. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.